Lokal anestezi dediğimiz zaman aslında ülkede çok yaygın değil, çok da güzel, çok da mantıklı değil, yani çok işe yarayan bir şey değil, ama damar yolu açılırken, serum takılırken ya da herhangi bir şekilde iğne yapılırken bile iğne yapılacak yere bir krem var. Bu kremi sürdüğümüz ve 15 dakika başka bir şeyle temas etmeden üstünü kapadığımız zaman, yani meşakkatli bir şey ama kullanımı gerçekten var. Bu lokal anestezik kremiyle orada iğnenin girdiği yerde acı hissetmiyorsunuz. Lokal anesteziyle işin doğrusu aslında ona da bizim bakmamız lazım, ama oraya yetişmek pratik olarak hani sadece Türkiye'de değil, dünyada da öyle. Her lokal anestezi yapılacak yerde bulunayım, oraya lokal anesteziyi ben yapayım, pek çok pratikte olabilecek iş değil. Bu nedenle genellikle o küçük girişimleri yapacak, yani şuradan minik bir şey çıkaracak kişi, cerrah arkadaşlar, onun eğitimini de almış oluyorlar zaten. Bu peki günahsız bir şey mi? Değil. Ne yazık ki bunlar da günahsız şeyler değil. Hocam, sizinle genel anesteziyi konuştuk ama lokal anesteziyi konuşmadık. Bu lokal anestezi neye dayanıyor? Prensibi ne? Lokal anestezi, bunlar sınıf sınıf yükseliyorlar diyelim. Şimdi lokal anestezi dediğimiz zaman aslında ülkede çok yaygın değil, çok da güzel, çok da mantıklı değil, yani çok işe yarayan bir şey değil, ama damar yolu açılırken, serum takılırken ya da herhangi bir şekilde iğne yapılırken bile iğne yapılacak yere bir krem var. Bu kremi sürdüğümüz ve 15 dakika başka bir şeyle temas etmeden üstünü kapadığımız zaman, yani meşakkatli bir şey ama kullanımı gerçekten var. Bu lokal anestezik kremiyle orada iğnenin girdiği yerde acı hissetmiyorsunuz. İş burayla başlıyor. Bu kadar basit bir şeyden sonra devam edecek olursak, ta o bizim işte de bir video verdiğimiz spinal epidürale kadar uzayan geniş bir çerçevede bunu anlatabiliriz. Yani lokal ve bölgesel, hani bedensel Evet, anesteziye kadar gidiyor. Zaten öyle gidiyor. Lokal, bölgesel, yabancısı rejyonel, ondan sonra da genel anestezi gibi böyle tık 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 giden bir şey. Lokal anesteziyle işin doğrusu aslında ona da bizim bakmamız lazım, ama oraya yetişmek pratik olarak hani sadece Türkiye'de değil, dünyada da öyle. Her lokal anestezi yapılacak yerde bulunayım, oraya lokal anesteziyi ben yapayım, pek çok pratikte olabilecek iş değil. Bu nedenle genellikle o küçük girişimleri yapacak, yani şuradan minik bir şey çıkaracak kişi, cerrah arkadaşlar, onun eğitimini de almış oluyorlar zaten. Orada ya giden sinirlerin yerlerini de anatomik olarak çoklukla bildikleri için oraya ya da insizyonu, kesiği yapacakları yerin kenarına küçük bir lokal anestetik enjeksiyonu yaparak oranın ağrısızlaşmasını sağlıyorlar. Sanırım diş tedavisinde de bu kullanılıyor. Evet. Diş hekimi arkadaşlar da, benim diş hekimlerim şahane bir şekilde, yani dişlerim o kadar şey ki, bütün diş hekimliği müfredatı sanırım benim ağzımda var şu anda. Sağ olsunlar, onların da burada teşekkür ederek site edelim. Yani ben dokunacakları zaman mutlaka hemen bana bir blok yap diyorum. Tık 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 yapıyorlar, iş bitiyor. Yani bir iğneyi duyuyorum ben orada. Ondan sonra bütün o gırgırlar mırgırlar falan, o sırada başka şeyler, hülyalara dalabiliyorum. Çok da doğru dediniz. Burada da lokal anestezi uygulanabiliyor. Bu peki günahsız bir şey mi? Değil. Ne yazık ki bunlar da günahsız şeyler değil. Burada ne gibi iki tane farklı şeyle baş belaya girebilir ki diş hekimleri bu konuda duyarlı oldukları için çok iyi bir örnek verdiniz. Diş hekimleri duyarlı bir ekip olduğu için ben hatta bizim ekip İstanbul Tıp Fakültesinden diş hekimleri odasında ya da çeşitli diş hekimleri ortamlarında da bunun kursu gibi bir şey yaptık. Şimdi bir tanesi bu lokal anestezi, bir ilaç veriyoruz, lokal anestezik veriyoruz. Bu ilaç aslında orada lokal olarak etki etmesi gereken bir şey. Ama eğer dolaşıma katılırsa eskaza, yani yaptığımız yer doku değil de kasların arası ya da işte kemiğin üstü değil de kazara orada damar içine kaçarsa, o zaman sistemik etki gösterme ihtimali olabiliyor. O zaman işler sarpa sarabilir. Ve bunu o zaman onun artık hani bir acil durum gibi değerlendirilmesi gerekecek durumlar da olabilir. Çok ayrıntıya girmeyelim, ama bir de lokal anestezinin kendi toksisitesi olabilir, kendisi zehir olabilir. Yani her bölgeye yapılacak lokal anesteziğin
bir üst sınır dozu var. Onu geçmemeye gayret etmek gerekiyor. 3 aşağı 5 yukarı zaten Türkiye'de elimizin altında bulunan da işte 3-5 tane lokal anestezik ilaç olduğu için bunlar da genellikle biliniyor ve zaten o toksik sınıra gelme ihtimali çok düşük. Yani çılgın olmak lazım o kadar şey vermek için. Ama böyle iki ihtimal var. Yani onlar da çok hiçbir numara yok. Bunda hep söylüyoruz ya, risk ki bilelim, o riske göre hareket edelim. Geçen günlerde bir haber ilişti gözüme. Hangi şehir olduğunu hatırlamıyorum ama diş hekimi anestezisi sonrasında bir çocuk hayatını kaybetmişti. Yanlış hatırlamıyorsam. Acaba orada da böyle bir şey söz konusu oluyor muydu? Olabilir. Haberi bilmiyorum doğrusunu isterseniz. Belki bakıp sonra başka bir videoda da bunun üstüne tekrar konuşabiliriz. Bunun çeşitli nedenleri olabilir. Dediğim gibi en beklenecek neden, eğer anesteziye bağlı bir, lokal anesteziye bağlı bir şeyse, onun için her zaman için bu enjeksiyon yapıldığında önce bir de aspire ederler, yani çekerler. Eğer damar içindeyseniz kan gelir. O zaman doğru bir yerde değilsiniz demektir. Ya da bu ama sonradan verdiğiniz ilacın yine damar içine gitmeme ihtimali, o sırada kan gelmeyebilir ama damar içindesiniz ya da çok yakınızdasınızdır. Orada verdiğiniz ilaç sistemik dolaşıma gidebilir. Bu olabilir, bu beklenebilecek bir şey. Başka ne olabilir? Dediğim gibi doz aşımı olmuş olabilir. O zaman doz aşımına bağlı olarak ilacın kendi yan etkisi olan, yani verdiğimiz yerden sistemik etki vermesiyle değil, kendi yan etkisi olan üst sınırı geçtik. İşte mesela bir lokal anestetiğin kalbin pompalamasını direkt oradan, kalbin pompalamasını bozacak bir yan etkisi var. Bu olmuş olabilir. İhtimali de olabilir tabii, yani orada kanadı, illa da anestezi olması gerekmiyor. Kanadı, çocuk aspire etti, bir şeyleri aspire etti, hava yolu kapandı. Bu ihtimaller de mümkün tabii ama eğer anesteziye bağlı olduğu kesin ise bundan dolayı olmuş olabilir. Peki anestetik kremler var demiştiniz. Bunun bir aşaması da o. O kremler nasıl etki gösteriyorlar? O kremler emiliyor. Onun için zaten kremi sürdükten sonra üstünün bir flasterle kapatılması öneriliyor. O krem emiliyor. O emildiği alanda cildi ve cilt altını uyuşturuyor. Çünkü lokal anestetiğin etkisi, oraya bir ağrılı uyaran geldiğinde normalde işte sinirin geçirgenliğinde bir değişiklik olur falan. O geçirgenliği sağlayacak reseptörleri bloke ediyor. Bu yani lokal anestezinin mantığı bu zaten. Orada emildiği için orada bir küçük alanda cilt altında uyuşuk sağlıyor. Son olarak lejyonel anesteziyi soracağım. Gelelim oraya. Şimdi artık spinal epidural ile ilgili bir şey yapmıştık, video yapmıştık. Oraya gelene kadar ultrason artık çok girdi, hayatımıza girdi. Ve anestezistler de ultrasona son derece hakimler. Daha genç kuşak doğrusu daha hakim. Yani ben daha çok eğitimini veriyorum. Eğitimini verdiğim insanlar benden daha iyi ultrason yapıyorlar, işin doğrusunu isterseniz. Ve bu insanlar artık ultrasonla siniri gördüğümüz her yere bir lokal anestezik enjeksiyonu yapabiliriz. Bu nedenle spinal ve epidural anestezinin alanı da giderek birazcık daha daralmaya başlıyor. Çünkü bunlar yan etki ihtimali de daha az olan ama etkinliği oldukça yüksek olan bloklar. Bunlarla mesela sadece bacaklarda değil, kollardaki, omuzdaki ameliyatları da birincisi genel anesteziye ihtiyaç kalmadan yapabiliyoruz. İkincisi, daha önemlisi, çünkü genel anestezi ne olacak, uyutalım, yani çok sorun değil, ama daha önemlisi bu bloklar sayesinde, rejyonel anestezi blokları sayesinde ameliyattan sonra mesela omuz ameliyatı oluyor ve omuz ameliyatından sonra çok ağrılı bir ameliyat bunlar. Hiç ağrısı olmuyor. Hasta konforu için iyi. Hasta konforundan da önemli, ki bu çok önemli zaten. Fizik tedaviyi çok rahat bir şekilde yapabiliyorlar. Yani ağrı olduğu için ameliyattan sonra böyle kapalı kalmasının da önüne geçmiş oluyoruz. Oradaki kateter sayesinde, lejyonel anestezi sayesinde rahat bir şekilde hareket ettirdiği için gönül rahatlığıyla da çok kaliteli, ameliyatın kalitesini, başarısını arttıran bir girişim oluyor. Öyle ki
biz bu cins özellikle ortopedi ameliyatlarında hastaya gelen anestezi versek bile, yani anestezi vermemiz gereken bir ameliyat olsa bile çoğu zaman bir de periferik sinir bloğunu, yani regional bloğu, regional anesteziyi eklemeyi tercih ediyoruz her bakımdan. Bunu tabii hastaya anlatıyoruz. Bu konuda onamını alıyoruz. Hani siz uyurken canınız acımayacak ama uyurken bir de sinir bloğu yapacağız, haberiniz olsun diyoruz ve onamını alıyoruz. Ne kadar sürüyor etkisi hocam? Yaptığımız yere göre, sinirin yakınlığına göre ve verdiğimiz ilaca göre değişiyor. Kısa etkili lokal anestetikler var, uzun etkili lokal anestetikler var. Bu etkiyi uzatmak için lokal anestezinin yanına bir takım ek maddeler, adrenalin gibi şeyler koyabiliyoruz. Ayrıca ultrasonun getirdiği güzel bir avantaj var. Kateterler var. İncecik kateterler. Oraya yerleştirdiğimiz zaman epiduralde olduğu gibi, hatırlasın izleyicilerimiz, sadık izleyicilerimiz hatırlasınlar. Epidural aralığa yerleştirdiğimiz kateter sayesinde ameliyattan, sezaryendan sonra uzun bir zaman, 24 saat, 48 saat ağrısız geçiriyor. Çünkü oraya gerektiği zaman bir tetik var. O tetikle zaten hasta kendisi ilaç yapıyor. Aynı şekilde örneğin omuza ya da örneğin kasık bölgesine de kateterler yerleştiriyoruz ve bununla da işte 48 saat, kimi zaman daha fazla ağrısız bir süre geçirebiliyor. Yani katetere bağlı, lokal anestetiğin etki süresine bağlı ve bize eklediğimiz bir takım yerleri, bir de yaptığımız yere bağlı olarak bunu ayarlayabiliyoruz.